8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam yaş aldıkça cildimizde kırışıklıklar oluyor. Bu kırışıklıkların önüne geçmek için, yaşlılık belirtilerinin önüne geçmek için neler yapmamız lazım? Evet. Önce yüzümüzde kırışıklık neden oluşur? Onu çok iyi anlamamız gerekiyor. Niye oluşuyor bu kırışıklıklar yüzde? Temel nedeni elastikiyet kaybı. Elastikiyet ne demek? Bir nesnenin şekli değiştiğinde geri eski şeklini kazanabilme yeteneği demek. Örneğin bir lastik topu sıkıp tekrar bıraktığınızı düşünün. Birden eski haline gelir. Elastikiyeti yüksek deriz. Bebek derisi de aynı bunun gibi elastikiyeti yüksektir. Yalnız yaşlanmayla beraber elastikiyet kaybı yaşarız. İnce kırışıklıkların oluşmasının temel nedeni budur zaten. Bir takım yapısal elemanlar var derimizde, kolajen başta olmak üzere. Kolajenin yapısının bozulması, sayısının azalması ve düzeninin bozulması deri kalitemizi azaltan etmenlerin başında gelir. Deri kalitemiz azaldıkça elastikiyetimizi kaybederiz. Elastikiyet kaybıyla beraber mimik kaslarımızda yüzümüzdeki belirgin mimik çizgilerinin oluşmasına katkı sağlar. Sürekli aynı mimikleri tekrarlayarak mimik çizgilerimizin derinleşmesini ve artık mimik yapmıyorken bile sabit halde görünür olmasını neden oluyoruz. Şimdi bunu bir miktar engellediğimiz, azalttığımız tedavilerimiz mevcut. Botoks gibi. Bunun yanında deri kalitemizi arttırmaya ve buna yönelik çizgi tedavisinde, yüz çizgilenmesinin tedavisinde uyguladığımız çeşitli yöntemlerimiz var. Hocam tam yeri gelmişken isterseniz bu botoksu açalım. Yani botoks nedir? Hani nasıl bir mekanizmayla işe yarar ve nerelerde kullanıyorsunuz botoksu? Botoks iki ayrı kelimenin birleşmesinden oluşan üçüncü bir kelime. Botulinum ve toksin. Botulinum bir bakterinin ismi, toksin de zehir demek. Botoks aslında bir bakteri zehri. Her zehir belli bir bölgede etki gösterir. Botoksun etki gösterdiği bölgede kaslar. Kasları felç ederek etki gösteriyor. Ancak biz bunu tıpta tedavi amacıyla kullanıyoruz. Çünkü bazı kasların fazla çalışmasından kaynaklanan hastalıklar var. Nörolojide böyle hastalıklar var, genel cerrahide var, tıbbın birçok alanında kullanılıyor botoks. Biz kozmetik dermatolojide neden kullanıyoruz? Mimik kaslarımızı bir miktar hafifletmek ve belli bir süre boyunca mimik yapılmasını engelleyerek mimik çizgilerinin derinleşmesini önlemek amacıyla kullanıyoruz. Önlemek diyorum, dikkat edin, bu önleyici bir tedavidir. Çizgiler derinleşmeden önce yapılması gerekir. Bu çizgiler neler? Örneğin kaşlarımızı kaldırdığımızda alnımızda oluşan yatay çizgiler. Bir şeye kızdığımızda veya konsantre olduğumuzda iki kaşımızın arasında beliren dikey çizgiler. Güldüğümüzde oluşan kaz ayakları. Bu mimiklerimizi bir miktar yumuşatarak çizgilerimizin derinleşmesini engelleyebiliyoruz. Bunun yanında kozmetik dermatolojide fazla terleme tedavisinde de koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı terlemesi gibi kullanabiliyoruz botoksu. Hocam peki botoksla yüz ifadesini yani yüz şeklini değiştirmek mümkün müdür? Aynen mümkün. Sadece kırışıklık önlenmesi için değil, aynı zamanda bir miktar yüze şekil vermek için de kullanılabiliyor. Botoksu en fazla kaşlarımızı yanlardan yukarı doğru kaldırmak için kullanıyoruz. Bazen özellikle göz kapakları gözlerine baskı yapan yaşlı hastalarda bunu yaparsak aynı zamanda hastanın görüş açısını da bir miktar arttırmış oluyoruz. Kaşa başka şekiller de verebiliyoruz. Örneğin ortadan kaşları bir miktar kaldırabiliriz veya bir miktar düşürebiliriz. Bir de diş sıkmasının tedavisinde de yapılan maseter botoksu var. Maseter botoksu da yüzü alt kısımdan bir miktar inceltmeye yarayabilir. Evet. Peki hocam bu botoks yani bu geçici olarak kaslarda oluşturduğunuz bir etki ne kadar sürüyor bu?
Yani kalıcı bir etki mi yoksa belli bir zaman içerisinde bunun yenilenmesi, tekrar edilmesi gerekiyor mu? Tabii ki yenilenmesi gerekiyor. Bir süre sonra etkisini artık Kaybediyor. hepimizin bildiği gibi kaybediyor. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede kaybediyor. Ancak hastalardan en çok gelen soru şu şekilde: ben bir kere botoks yaptırırsam bundan sonra sürekli yaptırmak zorunda kalacak mıyım? Neden böyle bir düşünce var ben anlamadım. Yani şu nedenle: botoksu yapıyorsunuz, mimik kaslarınızı bir miktar hafifletiyorsunuz. 6 ay boyunca çizgilerinizin derinleşmesinden korunmuş oluyorsunuz. Evet. 6 ay sonra yavaş yavaş kaslar eski aktivitesini, eski gücünü kazanmaya başlıyorlar. Ancak bu önceki halinizden daha kötü bir hale geleceğiniz demek değil, gelmeniz demek değil. Düşünülüyor, botoks geriyor deriyi, daha sonra etkisi geçince birden deri büzüşüyor gibi düşünülüyor. Aslında orada kasları kullanmamayı da öğrenmiş oluyoruz. Doğru değil mi Aynen hocam? öyle, Hafiflemiş oluyor çizgilerimiz. Aynen öyle. Yüzdeki gerginlik etkisi kaslarımızı kullanamamaktan kaynaklanıyor. Yani derinin herhangi bir mekanik gerilmesi söz konusu değil botoksta. Dolayısıyla bize botoks yaptırdığımızda bir 5-6 ay çizgilerimizin derinleşmemesi açısından kazandırıyor. Ancak tekrar yaptırmak bunu hastanın tamamen kendi isteğine kalmış. İster yaptırırlar, ister yaptırmazlar. Tabii ki uzun süre boyunca derinleşmesini istemiyorsak mimik çizgilerimizin düzenli yaptırmamızda fayda var. Ancak illaki 6 ayda bir yaptırılacak bir şey de yok diye bir şey de yok yani. Yılda bir de yaptırılabilir. İsterseniz 2 yılda bir Evet, yaptırırsınız. kişi ne kadar iyi görünmek istiyorsa kişi ona Evet, göre devamlılığı arz eden uygulamalar. Evet. Sonuçta hem güzellik hem sağlık için yapılıyor. Bir kere yaptığınız işlem. yaptırdığınızda bir daha yaptırmazsanız kesinlikle öncesinden daha kötü bir olmaz. sonuç olmuyor. Ben de kullanıyorum belirteyim. aynı şekilde. Evet, yaptırmadığım oluyor 1 yıla yakın. Daha kötü olmuyorum. Ama yaptırdığımda daha iyi görünüyorum kesinlikle. Hocam peki terleme botoksundan da bahsedebilir miyiz? Avuç içlerinde olsun, koltuk altında ya da tabana da yapılıyor mu bilmiyorum. Hani el ayak, koltuk altı şeklinde terleme ya da saç içlerinde çok fazla terleme şikayeti olan insanlar oluyor. Tek yaz mevsiminde değil, kışın da oluyor bu. Kimilerinin sosyal hayatına, yani sevgilisi ya da eşiyle hani rahat şekilde iletişime sıkışamıyorlar. aynen el sıkışamıyor. Sosyal hayatına da yansıyor. Bu botoks ile nasıl tedavi edilebiliyor? Bundan da bahseder misiniz? Çok fazla karşılaştığımız bir konu bu. Sadece kozmetik dermatolojide değil, genel dermatoloji polikliniğinde de karşılaşıyoruz. Her şeyden önce başka bir nedeni var mı? Başka sistemik bir hastalık buna neden oluyor mu? Bunu bilmemiz ve tetkik etmemiz lazım. Tiroid fonksiyonlarını bir değerlendirmemiz lazım. Herhangi bir sıkıntı yoksa, fazla terleme durumunda çeşitli tedavilerimiz var. Yani bunlardan bir tanesi krem tedavisi. Bugüne kadar işe yaradığını görmedim açıkçası krem tedavisinin. Tabii ki denenebilir. Yıkayınca geçiyor. Yani akşamdan sürülüp kalıyor bir 8 saat, 9 saat, daha sonra yıkanıyor. Gün boyunca terlemenin durumuna bakmak lazım. Eğer fayda görüyorsak tabii ki kullanılabilir. Ancak diğer tedavilerden de bahsetmek gerekirse iyanotoforez dediğimiz bir yöntem var. Bu bir içinden akım geçen su banyosu şeklinde düşünülebilir. Avuç içi terlemesinde ve ayak terlemesinde, ayak tabanı terlemesinde kullanılıyor. Banyo yaptırıyorsunuz belli bir miktar, 45 dakika oluyor genellikle ve haftanın belli günlerinde seanslara gitmeniz gerekiyor. İlk başlarda daha sık olmak üzere. Çok pratik değil, pratik bir yöntem değil. Fazla hastane viziti veya klinik viziti gerektiriyor. Yani kliniğe sık sık uğramanızı gerektiriyor. Vaktinizden bir miktar alabiliyor. Tabii o sırada kitap okumakla vesaire bir şey okumakla değerlendirebilirsiniz. Ancak pratik olmuyor. Bir diğer yöntem cerrahi yöntem. Ter bezlerine giden sinirlerin cerrahi yöntemle inaktive edilmesi durumunda yine terleme tedavisi gerçekleştirilebiliyor. Bir de bizim botoks tedavimiz var. İnvaziv bir tedavi, yarı invaziv bir tedavi diyebiliriz botoks için. 6 aylık bir süre boyunca, yaklaşık 6 aylık bir süre boyunca rahat ediyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Nasıl yaptırılabilir? İlkbahara doğru yaptırırsınız, yaz boyunca rahat edersiniz. Daha sonra tekrar yılda bir şeklinde yaptırabilirsiniz örneğin.
Bu da bazen hani geçici bir yöntem olduğu için çok tercih edilmeyebiliyor ama yarı invaziv, yani ameliyata göre yarı invaziv olması ve diğer tedavilere göre daha pratik olması tek seferde yapılıyor. Çünkü Evet. sürekli tekrarlanması, yani sık aralıklarla tekrarlanması gerekmiyor. Yılda bir veya 6 ayda bir tekrarlanıyor. Bu açıdan avantajı var botoksun terleme tedavisinde, evet. Peki hocam, şimdi hep faydalarından bahsettik ama botoksun yapılmaması gereken durumlar var mı? Yani uygulanamaz dediğimiz durumlar var mı? Evet, gebelikte ve emzirmede yapılmaması gerekiyor. Herhangi bir periferik kas hastalığı varlığında yapılmaması lazım. Bir de botoksun içeriğinde yer alan maddelerin herhangi birine karşı alerjik reaksiyon öyküsü varsa yapılmaması lazım. Peki botoksun yetersiz kaldığı durumlar var mı hocam? Evet, botoksun yetersiz kaldığı durumlar derin yüz çizgileri. Kozmetik botoksta. Eğer çizgiler derinleşmişse, biraz önce söylediğim gibi botoks aslında bir önleyici bir tedavi. Evet. Ancak çizgiler derinleşmişse botoksa, yani statik çizgiler diyoruz, mimik yapmazken bile var olan çizgiler bunlar. Bu tür çizgiler botoksa tam olarak çözülmeyebiliyor. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Biraz önce söylediğim gibi deri kalitesini arttırmaya yönelik radyo frekans, fraksiyonel radyo frekans, fraksiyonel lazer yöntemleri kullanılabilir. Mezoterapiler kullanılabilir ve derin çizgileri dolguyla doldurabiliriz. Evet. Devamlı da gerek kalırsa botoks ilave o şekilde yapıyoruz herhalde. Aynen, gerek kalırsa tabii o çizginin yeniden oluşmasını önlemek için önleyici olarak dolguyla beraber mutlaka botoks da tavsiye ediyorum ben. Aslında hastalar geldiğinde önce muayene, protokol yine aynı o şekilde belirliyorsunuz. Aynen, Her aynen. aşamada. Kesinlikle detaylı bir yüz analizi yapmamız gerekiyor ve kendi önerilerimizi hastaya bildirmemiz ve ortak bir paydada buluşup ona göre tedavi planımızı belirlememiz gerekiyor. Peki bu ince kırışıklıkların tedavisinde de bunlar geçerli mi, yoksa yaklaşım değişiyor mu orada? İnce kırışıklıklarda botoksumuz çok işe yaramıyor. Çünkü ince kırışıklıkların temel nedeni derideki elastikiyet kaybı. Bu elastikiyet kaybının temel nedeni derinin yapısal elemanlarının sayısının ve düzeninin azalması zaman içerisinde. Ona yönelik bir takım deriyi farklı tabakalardan uyaran tedavilerimiz var. Örneğin gece kremleri, retinol veya retinoik asit içeren gece kremleri kullanılabilir. Klinik şartlarda enerji bazlı tedaviler kullanılabilir. Deriyi daha derin tabakalardan etkileyen, bunlar özellikle fraksiyonel yöntemler, yani deride kontrollü hasar yaratıp çevredeki dokunun iyileşmesini sağlayarak kolajenin yeniden yapılanmasını ve miktarını arttıran tedaviler. Bu tarz tedaviler ince kırışıklıklarda kullanılabilir. Barış Hocam, PRP ve mezoterapiden de kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. PRP, plateletten zengin plazma demek. Her yerde bunu duyuyoruz. Ama platelet ne demek, plazma ne demek acaba biliyor muyuz? Bilmemize gerek yok. Bilmemiz gereken tek şey şu. Nedir hocam? Şimdi kanımızda dolaşan, dokunun büyümesini ve yenilenmesini sağlayan maddeler var. Ancak bu maddeler kanımızda dağılmış şekilde bulunuyor. Öyle bir yöntem uyguluyoruz ki bu maddeleri toplayıp bir araya getiriyoruz ve gereken yere veriyoruz enjeksiyonla. Bu gereken yer birçok yer olabilir. Dokunun yenilenmesini istediğimiz ve tedavi sonucu görmek istediğimiz herhangi bir yer. Kas hastalıklarında kullanılabiliyor, eklem hastalıklarında kullanılabiliyor, yara iyileşmesinde kullanılabiliyor. Biz kozmetik dermatolojide saç dökülmesinde kullanıyoruz, leke tedavisinde kullanıyoruz ve deri kalitesini arttırmak amacıyla kullanıyoruz. PRP bu. Kendi kanımızdan elde ettiğimiz yararlı bir takım maddeleri hedef dokuya vermek demek. Bir de mezoterapi var. Mezoterapi kendi dokumuzdan değil de kendi kanımızdan değil de dışarıdan aldığımız bir takım yararlı faktörlerin deriye enjekte edilmesini içeren bir teknik. Bu da yine benzer şekilde deri kalitesini arttırmada, saç dökülmesinde, leke tedavisinde kullanılabiliyor. Birçok yerde duyuyoruz, gençlik aşısı veya Paris ışıltısı, kolajen aşısı gibi duyduğumuz tedavilerin tümü aslında mezoterapi başlığı altında düşünülebilir.
Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok bilgilendirici bir program oldu yine. Ben Çok teşekkürler hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz dermatoloji uzmanı Doktor Barış Günaydın'ydı. Kendisiyle botoks işleminden bahsettik. Botoks kimlere yapılır, kimlere yapılmaz, terleme botoksu ve PRP, mezoterapi işlemlerinden detaylı şekilde paylaşım yapmış olduk. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.